Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere göz sağlığında son yıllarda ön plana çıkan bazı moleküllerden bahsetmek istiyorum. Evet, göz problemleri özellikle birçok kişinin muzdarip olduğu bir tablo ve aslında göz hastalıklarının birçoğunun temelinde de diğer birçok videomuzda bahsettiğimiz kök sebepler yer almakta. Nedir onlar? Oksidatif stres, mitokondriyal disfonksiyon, kanlanma bozukluğu gibi aslında vücuttaki birçok kronik hastalığın kökeninde rol oynayan faktörler göz problemlerinin temelinde de rol oynuyor. Özellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan makula dejenerasyonu gibi, glokom gibi, katarak gibi birçok problem ortaya çıkabilmekte. Tabii ki benim uzmanlığım göz değil ama benim uzmanlığım takviyeler. Dolayısıyla son yıllarda da gözle ilgili önemli çalışmaları yayınlanan bazı moleküllere değineceğiz. Göze yönelik planlanmış takviyeler ülkemizde birçoğu birbirine benzer formülasyona sahip. Ne vardır onların içerisinde? İşte lutein, zeaksantin gibi bazı moleküller var. Evet, bunlar antioksidan olduğu için önemli. Ne demiştik? Oksidatif stres çünkü söz konusu. Bu anlamda fayda sağlayabilir. Omega 3 çeşidi olan DHA zaten beyin ve göz sağlığı için önemli bir yağ asidi. Zaten bunu ayrı bir şekilde almamız lazım. Özellikle yüksek dozda almamız lazım. Yani izole DHA almaktansa zaten ben diğer videolarımda da ne diyorum? Yüksek doz omega alalım. Zaten oradan bize EPA da gelir, DHA da gelir veya A vitamini, E vitamini gibi bazı vitaminler de göz sağlığı üzerindeki etkileriyle şimdiye kadar bilinen moleküller. Ancak son yıllarda özellikle ginkgo biloba ve sitikolin üzerinde göz sağlığı ile ilgili önemli çalışmalar yayınlanmakta ve dünyada da yavaş yavaş ön plana çıkmakta. Bu iki molekül aslında daha çok beyin sağlığı üzerindeki etkileriyle ön plana çıkmış ve tanınmış olsa da göz sağlığı için de doğru tercihler olacaktır. Şimdi bunların bir tanesi ginkgo biloba. Ginkgo biloba bitkisi yaklaşık 200 milyon yıllık bir geçmişe sahip, yaşayan fosil olarak da isimlendirilen, dinozorlar döneminden bile elde edilen ginkgo kalıntıları var. O kadar eski geçmişe sahip, bu dirençli bir bitki olduğunu bize gösteriyor. Sonrasında yapılan çalışmalarda da ginkgonun birçok aslında vücutta faydası olduğu gösterilmiş. Aslında ginkgo temel olarak kanlanmayı artırır vücutta. Kanlanmayı artırdığı için haliyle beyne giden kanı artırdığında beyin sağlığında bize fayda sağlar. İşte bacaklara giden damarlarda bir kanlanma bozukluğunuz varsa bu gibi dolaşım problemlerinde bize fayda sağlar. Vertigo, baş dönmesi ve tinnitus, kulak çınlaması gibi durumlarda fayda sağlayabiliyor. İşte son dönemde de özellikle göz sağlığındaki etkileriyle de ön plana çıkmakta. Göz sağlığında aslında iki temel etkisi var. Biri biraz önce dediğim gibi kanlanma artışı. Retina kanlanması en yoğun organlardan bir tanesi ve retinanın beslenmesi, mikrovasküler olarak oradaki damar yapısı bizim için önemli. İşte ginkgo kanlanma artışı sağlayarak ve ikinci etkisi de antioksidan olarak oksidatif stresle savaşarak nörodejenerasyonu engelleyerek fayda sağlayabiliyor. İşte özellikle yaşa bağlı ortaya çıkan sarı nokta hastalığı dediğimiz makula dejenerasyonu veya glokomun bir sonucu olarak optik sinire bası yapmasıyla ortaya çıkabilen nörodejenerasyonlarla savaşma yeteneği olabilecek bir molekül ginkgo biloba. Yapılan çalışmalarda da özellikle normal tansiyonlu glokom hastalarında günde 160 mg ginkgo biloba ekstresi vermişler ve hastalarda görme alanı hasarını yavaşlattığı gösterilmiş. Yine bir başka çalışmada herhangi bir göz hastalığı olmayan sağlıklı kişiler üzerinde bir çalışma yapmışlar. Günde 120 mg ginkgo biloba ekstresini 4 hafta boyunca kullandıklarında retina pigment hücrelerinde olumlu vasküler değişiklikler gösterilmiş. Yine dünyada ginkgo biloba özellikle damla formunda da oldukça yaygın bir şekilde son dönemde kullanılmaya başladı. Bunun da özellikle kuru göz probleminde fayda sağlayabildiği ile ilgili yapılan çalışmalarda bulunuyor. Ancak tabii ginkgo biloba kullanırken daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi biyo yararlanım bizim için çok önemli. Özellikle lipozomal formda olması ve fosfatidilserinle zenginleştirilmiş bir ginkgo biloba kullanmak elde edilen faydayı 20 kata kadar artırabiliyor. Klasik standart ginkgo biloba ekstrelerinin biyo yararlanımı oldukça sınırlı. Bunun da tekrar altını çizmiş olayım. Şimdi bir diğer son yıllarda göz üzerindeki çalışmalarıyla ön plana çıkan molekül sitikolin. Sitikolini de biz özellikle beyin sağlığı üzerindeki etkileriyle son dönemde oldukça popüler. Ancak sitikolin aslında her hücremizin yapı taşı olan fosfolipitler dediğimiz moleküller var.
bu hücre zarımızın temel bileşeni. Bunu vücuda sağlayan en önemli moleküllerden. Dolayısıyla sadece beyin sağlığında, nöron sağlığında değil, aslında bütün hücrelerimizin ihtiyacı olan bir ham maddeyi bize sağlıyor. Aslında biz kolini besinlerle de alabiliyoruz. Karaciğer, yumurta, bakliyatlar, tavuk göğsü, balık, birçok besinde aslında kolin bulunuyor. Ancak toplumlar üzerinde yapılan çalışmalarda mesela Amerikalıların sadece %9'u günlük alması gereken kolini alabildiği gösterilmiş. Avrupa toplumlarında da bu oran yaklaşık benzer. %9 olmasın, %15 olsun, %20 olsun. Yine toplumun önemli bir kısmında koline ulaşmakta eksiklik söz konusu. Kolin bir kere beyinde öğrenmeyi sağlayan temel molekülü olan asetilkolin üretiminde görevli. Bu nedenle işte asetilkolin aslında beyin sağlığında önemli etkileri var. Ancak hücre zarının da yapısına katıldığı için işte nöron fonksiyonlarında ve göz fonksiyonlarında da oldukça önemli. Asetilkolin ise vücuda fosfatidilkolin, fosfatidilserin, fosfatidil etanolamin adı verdiğimiz 3 molekülü tek başına sağlayan yegane moleküldür. Bu anlamda çok kıymetli. Göz sağlığında da asetilkolin hem nöron fonksiyonlarını destekleyerek hem nöroinflamasyonu azaltarak hem mitokondriyi destekleyerek yani ATP enerji ihtiyacını destekleyerek hem de sinaptik bağlantıları güçlendirerek fayda sağlamakta. İşte bir çalışmada ilerleyen glokom hastalarında asetilkolinin etkisine bakmışlar. 4 ay kullanıp 2 ay ara vererek ve bunu 2 yıl boyunca bu şekilde devam ettirerek asetilkolin kullanan hastaların eski değerlerini ve yeni değerlerini incelemişler ve yapılan değerlendirmelerde hem glokom ilerleme hızında hem de göz içi basınç değerlerinde anlamlı bir şekilde düşüş gösterilmiş. Yine yapılan başka birçok çalışmada asetilkolinin sinirsel bağlantıları güçlendirerek retina fonksiyonlarını iyileştirdiği gösterilmiş. Şimdi bir de yardımcı birkaç molekülden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi taurin amino asidi. Normalde bu amino asidi biz besinlerle de alabiliyoruz. Yani esansiyel dediğimiz illaki dışarıdan almamız gereken amino asitlerden değil. Ancak taurin kalpte ve gözde en bol bulunan amino asit ve taurini bizim alabileceğimiz bir kaynak var. Magnezyum taurinat formunu kullandığınızda yanında bonus olarak magnezyum da almış oluyorsunuz. Yani vücudunuza hem magnezyum sağlamış oluyorsunuz hem de taurin amino asidi sağlamış oluyorsunuz. Magnezyum zaten kendisi vazodilatör, kanlanma artışı sağlayan bir mineral. Zaten birçok videomuzda anlattık. Aynı ginkgo ile benzer etkilerle yine gözün beslenmesini destekleyen bir mineral. Onun dışında kasla ilgili göz seyirmesi gibi bazı problemlerde de kaslarda rahatlama sağlayarak fayda sağlayabilir. Ancak taurin de işte hem magnezyum taurinattan kalp sağlığında da bahsetmiştik. Kalpte en bol bulunan amino asit olduğu için kasılmayı destekliyor. Yine taurin amino asidi gözde de en bol bulunan amino asit ve dışarıdan taurini desteklemek de göz sağlığında antioksidan ve nöroprotektif olarak fayda sağlar. Size bir aktüel bilgi de vereyim parantez içinde. Mesela kedilerde taurin amino asidi esansiyeldir. Yani dışarıdan almaları zorunludur ve kedi mamalarında taurin vardır. Kedi eğer taurin alamazsa görme problemleri meydana gelir. İşte göz için taurin bu kadar önemli bir amino asit. Bizim de dışarıdan bunu desteklememiz göz sağlığında fayda sağlamakta. Şimdi bir diğer mineralimiz ise çinko. Çinko demek epitel doku demek. Yani saç, cilt, tırnak, aklınıza gelen vücuttaki bütün epitel doku fonksiyonlarında çinko minerali temel görevli mineral ve çinko eksikliği de biliyorsunuz toplumda çok yaygın. Bununla ilgili ayrı bir çinko hakkında her şey diye videom var. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Aslında her birimiz günde 1/3 oranında çinkoyu eksik alıyoruz en iyi ihtimalle ve göz epiteli fonksiyonlarında da çinko oldukça önemli. Çinkoyu da bizim dışarıdan göz problemlerimiz varsa kesinlikle takviye etmemiz gerekiyor. Zaten çinkonun göz fonksiyonlarını destekler diye sağlık beyanı da bulunuyor. Bakanlık bile bu cümlenin kurulmasına izin veriyor çinkoyu anlatırken. Dolayısıyla çinko da göz fonksiyonlarında oldukça önemli. Ve aynı zamanda çinko taurinle sinerjik bir şekilde çalışarak retina stabilizasyonu sağlıyor. Gözümüz sürekli ışığa maruz kalan bir organ ve dolayısıyla bu güneş ışınlarının da yarattığı bir oksidatif stres var retina hücrelerinde. İşte bu fotoreseptörlerin stabilizasyonunu sağlayarak bu oksidatif stresin de etkilerini azaltıyor. Yine mavi ekran maruziyeti de günümüzde en önemli problemlerden bir tanesi. Çinko, taurin sinerjik bir şekilde çalışarak bu etkileri azaltmakta. Ve işte hep oksidatif stres dedik. Bu oksidatif stresle savaşan moleküllere biz ne diyoruz? Antioksidanlar. İşte bu antioksidanların da
en güçlülerinden bir tanesi zeaksantin. Daha önce kril anlatırken astaxantinden bahsetmiştik. O krile kırmızı rengini veren maddeydi ve çok güçlü bir antioksidan demiştik. Zeaksantin de astaxantine benzer. Onun kuzeni diyebiliriz. Yine çok güçlü bir antioksidan. Göz üzerinde de önemli etkileri yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Zeaksantin de sitkolinle birlikte sinerji içerisinde çalışıyor aslında. İkisi de güçlü bir antioksidan ve yine retina dokusunun oksidatif strese karşı korunmasında, mavi ışığın retina üzerindeki etkilerinden korunmada ikisi çok güzel bir sinerji sağlamakta. Bugün sizlere aslında beyin sağlığında popüler olan ama son dönemde özellikle göz sağlığı üzerinde de önemli çalışmaları yayınlanan ginkgo biloba ve sitkolin başta olmak üzere diğer göz sağlığında fayda sağlayabilecek moleküllerden bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa isimli kitaplardan okuyabilirsiniz ve beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.